Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen Orçun Kürüm. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Mehmet Bey, hoş Nasılsınız? bulduk. Hoş Cemile Hanım, geldiniz. merhabalar ikinize de. Merhaba. Teşekkürler, keyifli bir gün sizlerle beraber olmak ve sizlerle bu merak edilen bir konudan bahsedeceğiz. O yüzden onları cevaplamak için heyecanlıyız. Ne güzel, Ne güzel. ne güzel. Orçun Hocam, şimdi ben size önce şunu sormak istiyorum. Bu beslenme programlarını hazırlarken bir vücut kompozisyon analizi yapıyor musunuz? Eğer yapıyorsanız bu hakikaten yönlendirici oluyor mu sizin için? Ya evet, yani mutlaka bütün meslektaşlarımın da yani destek aldığı bir tartı cihazı vardır. Bunların tabii ki teknolojileri kendi içerisinde değişiyor ve birazdan aslında yeni teknolojilerden de bahsedeceğim. Ama işte bu şimdi salt bir tartı bize sadece kiloyu gösteriyor. Yani o da en azından eğer elimizde başka bir ölçüm cihazı yoksa bize kişinin kilosundan işte beden kitle endeksine ve oradan işte Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinin ne kadar dışında olup olmadığını görüp en azından oradan bir ön tanı koyabiliyoruz. İşte obezitedir ya da işte çok zayıftır, normal kilodadır. Ama bu vücut analizi cihazlarına girdiğimiz zaman zaten bu biyoimpedans teknolojisine artık girmiş oluyoruz ve bu teknoloji zaten belki yaklaşık 20-30 yıldır dünyada var. O bizim diyetisyenlerin işini aslında çok kolaylaştırıyor. Çünkü orada aldığımız veriler biz karşı tarafı vücudunu yorumlayabilmemizi kolaylaştırıyor. Nasıl ki bir doktor işte kan tahlillerine bakarak karşı tarafı yani vücudunun içini görmeden en azından bir tahminde bulunabiliyorsa biz de o ölçüm cihazının bize sunduğu işte bu kas değerleri, işte sıvı, vücuttaki yağ oranlarını işte hem kilogram olarak hem yüzde olarak görebildiğimiz için biz oradan kişinin sağlık durumunu, aktivite durumuyla ilgili, yaşam tarzıyla ilgili, işte belki metabolik sendrom olup olmayacağıyla ilgili bir ön verileri daha toplamış oluyoruz ve bir yol haritası belirlerken karşı tarafa vereceğimiz tavsiyelerde bu bize çok yol gösteriyor. Evet. Peki Orçun Bey, şimdi danışanlarınızdan postür analizi alıyor musunuz? Yani neden ya da alıyorsunuz? Evet. Aslında eskiden böyle bir şey yoktu ve genelde tabii postür belki spor eğitmenleri, fizyoterapistlerin biraz alanı ama benim son teknoloji kullandığım cihazda bu postür ölçümünü de belli bir aşamaya kadar, çünkü postürün çok daha detayları var, belki bir fiziken yapılması gereken detayları var ama bizim kullandığımız cihazda bu optik sensörler sayesinde kişinin duruşuna bir yine genel bir değerlendirmede bulunabiliyor. Aslında bu da bizim şu işimize yarıyor. Holistik yaklaşım gereği biz kişinin sadece artık beslenmesini, kilosunu değil bir de genel yaşam kalitesini de iyileştirmeye çalıştığımız için zaten oradan edindiğimiz verileri gerekli uzmanlık alanlarına yönlendiriyoruz. Bir tanı koyacak kadar değil ama kişinin işte duruş bozukluğu, belki omuz yükseklik farkı, bu günlük yaşantısından ya da belki işte çantayı taşıdığı omuzunun biraz daha çökmesiyle alakalı olabilir. Ya da masa başı çalışan birinin belki çok öne yuvarlamış omuzlarını tespit edebilecek bir teknoloji bu. Peki beslenmeyle diyetisyenlikle de alakasını şöyle bağlayabiliriz. Evet, onu merak ettim şu an. Genelde beslenme tabii bizim kilomuzu, işte kilo bizim aslında genel günlük duruşumuzu gösteriyor. Bir de ne kadar aktif olduğumuz da bununla çok alakalı. Tabii ki aktivite yapan insanların postürü daha iyi olmasını bekleriz. Aktivitesi az olan kesim, ki onlar daha çok bize geliyor, o kişilerin de postürünün bozuk olduğunu ya da bazı yerlerde bozulmalar olduğunu öngörebiliriz. İşte biz o datayı bu sefer bilimsel olarak gösterebildikten sonra o kişiye daha çok yardımcı olabiliyoruz. En azından belki gitmesi gereken bir fizik tedavi ya da bir doktora yönlendirebiliyoruz. Ve kilo verme süresince de onların nasıl iyileştiğini o kişiye tekrar analiz yapıp gösterebiliyoruz. Aslında bu işin hem sağlık boyutu hem de kişiyi motive etmek için bence güzel bir elimizde bir ekstradan bir araç olmuş oluyor, yöntem Yani olmuş oluyor. hem şekillenirken hem de bir duruş güzelleşiyor. Ya evet, yoksa direkt beslenmeyle dolaylı olarak bu şekilde ilişkisi var. Dediğim gibi yani bir doktora da gittiğinizde doktor da size ilaç da verse ama bak diyor işte beslenmende buna dikkat et, yaşam tarzına buna dikkat et. Biz de en azından egzersiz yap, işte bu uzmanla çalış belki, fizik tedavi uzmanına git bu konunu düzeltmeye çalış gibi yönlendirmelerde bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü artık biliyoruz ki sağlıklı olmak hayatındaki tek bir datayı, veriyi değiştirmekle olmayacaktır. Yani sadece işte bana gelerek sağlıklı beslenmekle olmayacak. Başka eksiklikler varsa diğer uzmanlara gitmesini yönlendiriyoruz. Evet. Peki siz danışanlarınızın normal vücut görünümlerini nasıl karşılaştırıyorsunuz? Postürü de ben gözlemleyebiliyorum ve bunu tekrar yaptığımda bunları yan yana kıyaslamayı da bana gösteriyor.
O yüzden oradaki işte ileri baş duruşu var mı, işte omuz yüksekliği ya da omuzun ileri yuvarlanması gibi bunların ilerleme olup olmadığını görebiliyorum, yan yana kıyaslayabiliyor. Buna ek olarak antropometrik olarak yani beden çevresi, işte kol, bacak, kalça bizim yaklaşık 13 tane veriyi ölçebiliyor ki biz bunları eski dönemlerde mezura ile ölçüyorduk. Ve mezura tabii ki hem danışan için çok konforlu olmayabiliyor hem de hata payı var. Çünkü mezurayı tuttuğunuz yer değişebiliyor. Subjektif bir şey. Yani evet, bildiğiniz gibi, çünkü çoğu zaman kişiye zaten kıyafetli bir şekilde ölçüyoruz. Bu cihaz da kıyafetli bir şekilde ölçüyor ama üzerimize yapışan ya da tam oturan kıyafetler giydiğimiz zaman milimetrik hatayla ölçebilen bir teknolojiye sahip olduğu için benim kullandığım cihaz bu açıdan bana çok yol gösteriyor. Hem daha pratik. Bunlar sadece 1-2 dakika sürüyor. Çok hızlı. Sizin aslında 3 boyutlu bir modelinizi çıkartıyor. Yani o şekilde ölçüyor bunu. Çünkü birçok sensörü ve kamerası var ve içerisinde tabii bir yazılım da var. Bu şekilde sizin dediğim gibi boyundan bileğimize kadar olan yaklaşık 13 tane bölgeden milimetre hatayla ölçüm yapabiliyor. Bu dediğim gibi hem biz uzmanlar için karşı tarafı yani doğru yolda gidip gitmediğimizi görebiliyoruz. İncelmesinin ne kadar olduğunu görebiliyoruz. Ve en konforlu bir şekilde onu gösterebiliyorum. Bir data sunabiliyorum. O yüzden bu bizim için hem keyifli, karşı taraf için de çok motive edici bir teknolojik gelişimler. Ve bunları biz uzmanlar da hayatımıza katmaya çalışıyoruz. Evet. Peki bölgesel yağ ve yağsız kütle dağılımını yani bilmek neden önemli sizin için? Ya bunun şöyle önemi var. Biz kişileri dediğim gibi beslenmesini düzenlerken aslında bu kas kütlesini, yağ kütlesini görebildiğimiz için oradaki nasıl diyeyim, dengesizlikleri de düzeltmeye çalışıyoruz. Eğer kas kütlesi düşük olan bir kişide kas kütlesini de arttırmaya yol göstermeye çalışıyoruz. Onu tabii ki egzersizle belki desteklemesi gerekecek ama yine beslenmesini de biz takip edip o kişiyi motive de edebiliyoruz. Çünkü biz bu datayı istediğimiz aralıklarla alabiliyoruz. Bu yağ için de geçerli. Tabii diyetisyenlere başvuran kişilerin birçoğu tabii yağ yüzdesini düşürmek istiyor. Belki yağ kütlesini azaltmak istiyor. Bu beklenen bir durum. Orada da zaten biz bu yağ kütlesini görebildiğimiz için onların azalmasını gözlemlemek çok önemli. Bir de yağın biriktiği bölgeye göre kişinin farklı problemleri olabiliyor. Yani iç yağlanması, yani organ çevresindeki yağlanmalar daha fazla olabilir. Ya da vücut tipini oradan görebiliyoruz. Yağlanmanın fazla olduğu bölgeye göre. Ya verdiğiniz o program o bölgedeki hedef alabiliyor musunuz? Aslında tam olarak hedefimiz bölgesel yağlanmaya yönelik bir beslenme rehberi gibi bir şey yok, bir yönlendirmesi yok ama şunu biliyoruz, genetik olarak birçoğumuzun yani yağlanma bölgeleri farklı olabilir, Evet. aynı da olabilir, farklı da olabilir ama şunu biliyoruz, yani yağlandığımız bölgeden kilo verirsek de oradan gideceğini biliyoruz. O yüzden kişinin problemi neredeyse sağlıklı bir beslenme rutinine geçince ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını edindiği zaman o problemli olan bölgenin zaten daha iyi olacağını biliyoruz. Ve bu datalarla onları kanıtlayabiliyoruz. İşte bacak çevresinde bu kadar inceldi. Bel çevresindeki yağlar hem azaldı hem de kütle olarak şu kadar eksildiğini söyleyebiliyoruz. Burada amaç aslında onları hastalıklardan da koruyabilmek. Bir tek estetik görüntü değil. Yani bu metabolik sendroma giren durumları, işte kolesterol, insülin, ve bel çevresi, kilo beden kitle endeksi problemlerini minimize etmek için bunlar da ek bir bize araç oluyor onları gösterebilmek için. Çünkü biliyorsunuz insanlar bir de bilimsel olan ve gördüğü datalara daha bir bağlılıkla inanıyor ve onları bu motive ediyor. Ya bu anlamda sanırım takipte de çok önemli. Biraz önce bahsettiğiniz şey, bu teknolojiden daha fazla faydalanma durumu sanırım artık diyetisyenler için de çok önemli hale geldi, değil mi? Muhakkak. Çünkü bu teknolojiyi kullanmadığınız zaman bu sefer karşı taraf da demotive oluyor. Çünkü artık dediğim gibi yani belki 20-30 yıldır bu teknoloji var ama bu teknolojinin tabii ilkel hali var 20-30 yıldır ama siz yeni çıkan teknolojilerle branşınızda uygun teknolojik cihazları takip etmezseniz hem bence danışanları yönlendirme konusunda geri kalabilirsiniz. Onların motivasyonu açısından belki artık yetersiz kalabilir. Çünkü hepimiz şuna alıştık, yani bu teknolojinin gelişmesine ve teknolojinin hayatımıza olan faydasına alıştık. Yani artık saatlerden bile birçok data alabiliyoruz. O yüzden şu an 5 yıl önce çıkan bir kol saatinin verdiği data ile bugün çıkan bir kol saatinin verdiği datalar da farklı. Ve çok daha gelişmiş olduğunu bildiğimiz için daha iyisi varsa ve biz hastayı, danışanı daha iyi analiz edip daha yönlendirebileceğim bir araç varsa o aracı tercih etmek en doğrusu ve en mantıklısı. Çünkü bu yine 3-5 yıl sonra çok daha iyisi de çıkacaktır. Bir de sanırım bu danışanlarınızın elinde böyle objektif bir şey olması, yani şuradan şuraya geldim böyle bir
bir data Muhakkak. olması çok motive edici değil mi? Ya muhakkak öyle. Yani çünkü tamam belki vücudunun değiştiğini, inceldiğini işte aynadan görüyorsun. Belki üstüne giydiklerinden de görebilirsin. Ama bir data olduğun zaman işte bel çevrende işte 10 santim inceldin. Ya da Ciddi bir motivasyon. bunu hesabın yani tabii yüzdesel olarak da insanlara bunu gösterebiliyorsun. O da motive edici bir faktör. İşte kilo ne kadar azaldı, yağ yüzdesi ne kadar azaldı. Bu datalar kişinin bu verdiği emeğin de aslında bir nevi karşılığı gibi. Sağlığına ne kadar katkı yaptığını da kendi görmüş oluyor. Tabii bu kolesterol değerlerini, kan değerlerini de yansıyordur. Mutlaka göründüğü doktor da ona bu iyileşmeleri kendi branşında da yansımasını bahsediyordur artık farklı şikayetleri varsa. O yüzden dediğim gibi yani bu kişilerin hem bence bu beslenme bilimine olan inancını da arttırıyor. Çünkü artık çok belki beslenme uzmanı var. Bu belki toplum için iyi bir şey. Ama bu beslenme uzmanlarının da işini en iyi yapabilecek seviyede çalışabilmesi için onlara da yol gösteren iyi kalibri cihazların olması lazım. O yüzden bu bize 3 boyutlu ölçüm imkanı veren ve bu imkanın içerisinde hem antropometrik ölçümler, bel çevresi gibi hem de postür analizi dediğim gibi bence benim işimi yaparken bence bir sonraki basamağı seviyeye beni çıkartıyor. Ben de karşı tarafa daha faydalı bir hizmette bulunduğumu düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten hocam sağlıklı beslenme artık öyle bir hal aldı ki doktora ne için giderseniz gidin, yani hastalığınız ne olursa olsun mutlaka önerilerin içinde bir kere bu oluyor. Tabii. Diyetinize dikkat edin, sağlıklı beslenmeye çalışın gibi. Muhakkak. Yani bu illa bir hastalığınız olmasına da gerek yok. Hatta işte özel bir grup var. Ben hani uğraştığınızı da bildiğim için konuyu açmak istedim. Sporcu sağlığı. Özel bir diyetleri var, özel bir beslenme grupları var. Bunlar için de sanırım bu öneriler ve bu elle tutulan objektif datalar çok önemli sporcularda da değil mi? Aynen. Çünkü sporcular da atıyorum yağ yüzdesini düşürme hedefinde olabilir, kas kütlesini arttırma hedefinde olabilir. Bu cihazlar sizin işte kol çevrenizin genişleyip genişlemediğini, bacak çevrenizin atıyorum belki bacak kasını arttırmak istiyorsundur. Onun ne kadar gelişip gelişmediğini hem tabii kas kütlesinin de ölçümünü verebiliyor hem de antropometrik olarak onun çevresini bize verebildiği için o da bence bu ilk ölçümün bir sağlaması olarak da düşünebilirsiniz. Yani biz eskiden beri bu biyoimpedans ölçümleri yapılıyor, doğru. Ama onun bir de aslında sağlamasını bu beden çevresi ölçümleriyle yaptıktan sonra kişi dediğim gibi doğru yolda olduğunu ve ya da belki bu beslenmesine ya da aktivitesine, egzersizlerine hangi müdahaleler yapması gerektiğine karar verdiği için bu zaten bir tek bize değil, belki spor eğitmenlere, belki doktorlara, belki fizik tedavi uzmanlarına da yol gösteren bir data olduğunu söyleyebilirim. Evet. Yani bu durumda şunu söyleyebiliriz o zaman. Hem yani sadece kişinin hasta olup böyle bir beslenme programına ihtiyaç olması değil, sağlıklı insanlar için de hatta sporcular için de kişiye özel bir ölçüm ve buna özel bir beslenme programı düzenliyorsunuz. Yani böyle bir dengeli beslenme programı değil mi? Böyle Çok doğru. kendi Zaten, evet. hayatımıza böyle bir entegre edebileceğimiz Artık, bir beslenme programını evet, kesinlikle. Zaten artık öğrenmek. diyet kelimesini ben kullanmıyorum yıllardır. Mutlaka çoğu kişi de artık kullanmıyordur. Konu gerçekten kişinin yaşam tarzına uygun ve ihtiyacına yönelik beslenme. Çünkü bize birçok farklı sebepten dolayı artık insanlar başvurabiliyor. Yani bu dermatolojik bir sıkıntısı olduğunda da artık diyetsen bir yere kadar destek alabiliyor. Bir tek obezite değil, işte spor beslenmesi olabiliyor. Başka fonksiyonel bir rahatsızlık olabiliyor, işte diyabeti olabiliyor. O yüzden kişinin ihtiyacına göre o beslenme, tabii günlük rutinine de göre de biz o beslenmeyi ayarlayabiliyoruz. Ve dediğim gibi ayarlarken de mutlaka bize o kişiye yönlendirebileceğimiz ekstra datalar gerekiyor. Bu bütün sağlıkçıların zaten böyledir yani. O yüzden doktorlar da kendi branşlarında cihazlar, gelişmiş cihazlar kullanıyor. Diğer uzmanlar da kullanıyor. O yüzden biz beslenme uzmanlarında bu konuda artık bu güncel teknolojiyi yakalayıp benim kullandığım gibi bu 3 boyutlu ölçüm yapan cihazlardan faydalandığı zaman kesinlikle yani yaptığı hizmetteki verimi arttığını görecektir. Hocam bir de öyle oldu ki artık gerek sosyal medyada, görsel veya yazılı medyada hatta bırakın onu herkesin kendine ait bir beslenme programı, herkes bir şeyler öneriyor. Yani görüyoruz işte şu diyet şöyle oldu, bu diyet böyle oldu. Aslında doğru olmadığını bilsek de insanların çoğu böyle kulaktan duyma şeylerle kendi kendilerine böyle bir program yapmaya çalışıyorlar. Ya bu noktada aslında size daha çok iş düşmüyor mu?
Bunu da bertaraf edebilmek için doğru. bu yanlış algıyı da. Yani evet düşüyor. Bu işin belki olumsuz ilerlemesini sağlayan meslektaşlarım da olabilir. Çünkü artık sosyal medya çok yayıldığı için ve meslektaş sayısı çok fazla olduğu için bu toplumdaki karışıklığı şimdi azaltmaya çalışan da bir kesim var. Ama belki biraz daha popüler olmak için bunu belki istemeden de körükleyenler de olabilir. O yüzden burada insanların yapması gereken, yani kendi uzmanlığı çerçevesinde konuşan bir kişiyi bir kere örnek almaları lazım, dinlemeleri lazım. İkincisi artık insanların da bu popüler söylemle gerçekten bir toplum sağlığı için konuşan insanları bence ayırt etme yeteneğinin de gelişmesi lazım diye Kesinlikle. düşünüyorum. Bu bence her branş için geçerli, bir tek kendi mesleğim için değil. Birçok farklı diyet akımı var. O yüzden bu belki her sene de böyle çıkmaya devam edecektir. O yüzden bence insanların bunu kendine kaptırmadan kendi yaşam tarzıyla alakalı çözümler bulması Bir gerekiyor. uzmandan da O yüzden, yardım alarak. Evet, günün sonunda yani televizyonda dinlediği şeyleri kendi sindirip ama mutlaka kendiyle ilgili eğer ciddi bir de sağlık problemi varsa ezber yöntemlerle değil, bu konuda alanında uzman bir kişiye danışarak bunun çözmesini ben tavsiye ediyorum. Yoksa bu şey gibi oluyor. Yani bu diyet yapmak bir hobi değil yani. O yüzden her farklı dergide ya da kanalda, gazetede okuduğun uzmanın, herkesin farklı bir inancı olabilir kendi alanında. Ama hepsine deneyemezsiniz çünkü bu sağlıklı değil yani ve size uygun da olmayabilir. O yüzden bir tane bedelimiz var. Onun için bence macera aramaya gerek yok. O konularda her duydukları farklı yöntemi bence denememeleri gerekiyor. Orçun Bey çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza Mehmet sağlık. Bey, Ceyda Hanım çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Çok keyifli bir söyleşiydi benim için de. Bizim için de Umarım kesinlikle merak edilen öyle. bazı sorulara cevaplamış olduk. Bence çok faydalı oldu. Çok Gerçekten teşekkürler. faydalı olacağına inanıyorum. 8'de Sağlık'ta konuğumuz uzman diyetisyen Orçun Kürüm'dü. Kendisiyle sağlıklı beslenme ile ilgili tüm detayları konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.